Kıymetli izleyicilerimiz, Hollanda'da yaşayanların gözü aydın. Şöyle ki, ne oldu diyeceksiniz. Enteresan bir haber ve düşündürücü bir haber. Aslında ironi yapıyorum. Hollanda Sağlık Bakanlığı yıllardır şuna itiraz ediyor. Bir kanun çıkartılmak istiyor. Bu kanuna göre de kuaförlerde içki satılacak. İşte peynircilerde şarap satılacak. Gerekçesi ise İnternette işte bu esnafların rekabet edebileceği bir ortam oluşturmak. Şimdi biliyorsunuz Hollanda'da yeni bir hükümet, Rutte seçildi. Yine yeni dönem 270 gün sonra, 272 gün sonra, 72 gün sonra nihayet kuruldu. Şimdi hükümetin planı içerisinde şu var, bakın. Artık berberde ya da manikür salonunda birkaç tane bira, kitapçıda ya da gelinlik mağazasında birkaç kadeh şarap veya şampanya satın alınabilecek. Hollanda'nın vazgeçilmez esnaflarından peynirciler de şarap tadımı yaptırabilecek. Daha önce yasaktı, artık bu yürürlüğe giriyor. Hükümet bu sayede şehir merkezlerindeki küçük işletmeleri cazip hale getirmek istiyor deniliyor. Başbakan Rutte'un lideri olduğu liberal sağ eğilimli Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin uzun süreden beri gündeminde olan bu düzenleme önce Sağlık Bakanlığı'nın karşı çıkması nedeniyle hayata geçirilememişti. Şimdi arkadaşlar, gözünüz aydın. Ben karışmıyorum hani kim ne yapar ne eder. Yanlış anlamayın sakın, içki olur olma. Bu benim haddime bile değil yani. İsteyen istediğini tabii ki yapabilir. Bunda bir sorun yok ama bu yeni hükümetin almış olduğu kararı Hollanda gençliği açısından düşündüğüm zaman bana göre doğru bir yaklaşım değil. Ha diyeceksin ki zaten her yerde var yani Hollanda'da, içkiyi bırak her şey var ya. Tamam, biliyorum, sorun yok. Ama siyasetçilerin bu esnaf rekabet etsin diye, para kazansın diye böyle bir yasa çıkarmasını garipsiyorum. Ne geliyor biliyor musunuz aklıma? Bu siyasetçiler var ya, bu siyasetçiler, ben bunların pek çoğuna hokkabaz diyorum. Bunlar bu koltuklarını kaybetmemek için arkadaşlar ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu kararları alırken de toplumun sağlığıydı, kültürdü, oydu, buydu aslında umurlarında bile değil. Bu Başbakan Rutte'un almış olduğu bu karar arkadaşlar halkın ne kadar faydasına? Çok merak ediyorum. Nasıl bir netice alacaklar? Her yerde içki. Olsun arkadaş, isteyen içecek tabii ki yani. Kim ne karışır? Ama gerekçesi çok komik. İnternette rekabet etmekmiş. Arkadaşlar artık dünyada internetin önüne geçebilecek bir durum yok arkadaşlar. Bitti. Hele hele Batı toplumlarında gelişmiş olan, ekonomik olarak gelişmiş olan ülkelerde bunu içkiyi işte serbest bırakmakla falan bunun önüne geçemezsin. Çok komik. İşte siyasetçilerin 3-5 tane oy alacağım diye ortaya attığı gerekçe ise ekonomik nedenler olarak gösterdiği yalan dolandan başka bir şey değil. Sen ona bakarsan Hollanda'da, yani anlatmama gerek yok herhalde, Hollanda'dan beni izleyenler benden daha iyi biliyorlar. Şimdi bu Rutte'la ilgili arkadaşlar bir konuyu hatırlatacağım size. Bu Rutte benim hayatımda gördüğüm, tanıdığım en büyük şovmen siyasetçilerden bir tanesi. Ya bisiklete binmesinden tutun da işte biliyorsunuz bu göçmenlerle ilgili bir sıkıntı oldu. Almış oldukları sosyal yardımlardan dolayı bir sürü göçmeni bunlar dolandırıcı ilan ettiler. O nedenden dolayı istifa etti ya. Şimdi alınmış olduğu istifa kararı da, o su da, bu su da, hiçbir zaman ben bu adamı ısınmadım arkadaş. Yaptığı bütün icraatları da takip ediyorum. Belki geçmiş dönemlerde bizim bir bakanımızı, bakın beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz, Hollanda'da büyükelçiliğimize girmesine dahi izin vermediler. Ne olursa olsun, bakın ben siyaset yapmıyorum, sakın yanlış anlamayın. Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden bir bakanı arabanın içerisinde saatlerce beklettiler, büyükelçiliğimize gitmesine izin vermediler. Bunlar, bu siyasetçiler. Göçmendi, bilmem neydi, umurlarında bile değil. Umurlarında bile değil arkadaşlar bunların. Bunların tek derdi seçilmek. Koltuğu kaptırmamak. Koltuğu kaptırdı mı biliyor, her şey gidecek, saltanat gidecek. Bu bütün ülkeler için geçerli. Söylediklerim bütün siyasetçiler için geçerli. Yok işte gelinlikçide şarap olacakmış da
Peynircide şarap tadımı olacakmış da falan. Yani olabilir. Saygı duyuyorum. Bir şey demiyor asla böyle. Ama ben siyasetçilerin aldığı bu kararı anlatmak istiyorum. Yoksa içki yasaydı, içkinin serbest kalması falan benim ne haddime yani. Böyle bir şey söyleyemem ben bile. Herkes zaten özgür bir şekilde istediğini yapabilir ama siyasetçilerin bir kez daha gerçek yüzünü gördük arkadaşlar. Şimdi bizleri Hollanda'dan izleyen vatandaşlarımızdan bu şu sıralar çok sayıda soru alıyorum. Otomatik finansal bilgi paylaşımıyla ilgili olarak arkadaşlar sorular var. 31 Aralık son gün. 31 Aralık'ta bankada kaç paranız varsa bu bildirilecek. Vatandaş bana soruyor 30 Aralık'ta çekersem ne olur? Ne olur? Bakiyen sıfır olur bankadaki hesabın. 31 Aralık'ta hesabında 0 TL ya da dolar ya da euro ne varsa bu bildirilir. Ne zaman? 2022'nin Eylül ayında 2021'in bilgileri verilecek. Faiz geliri elde ettiysen bu hesaptan örneğin şöyle olacak. 0 eurosu artı şu kadarlık faiz geliri elde etmiştir diye bildirim olacak. 2019-2020'ye dair bir şey yapabilir miyim diye sorular var. Hayır arkadaşlar bir şey yapamazsınız. Geçmiş olsun bitti. Ne olacak arkadaşlar? Çekinmeyin, korkmayın. Korkacak bir şey yok. Ne idam mı edecekler size? Çalıp çırpmadıysan, bir şekilde biriktirdiysen bu parayı dersin kardeşim ben çalıştım çoluk çocuğumla beraber. Bu parayı biriktirdim. Bu parayı da memleketime götürdüm. Bankaya yatırdım. Ev alacaktım. Yazlık alacaktım dersin. En fazla aldığın sosyal yardımı kesecek. Ne yapacaklar? Seni dar ağacına mı asacaklar? Vatandaş panik halde bana Facebook'tan, Instagram'dan işte videolarımızın altından ya da yazıyorlar. Korkmayın arkadaşlar bir sorun yok. Geçmişe dair. Bu anlaşmayı ben doğru bilmiyorum ama Türkiye artık imzaladı bunu. Bitti. Yasalaştı bu iş arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Bundan sonra ben Türkiye'ye gurbetçi vatandaşların gelip paralarını yatıracağını düşünmüyorum. Durum bu. O nedenle doğru bulmuyorum bu anlaşmayı. Yani Türkiye'nin gurbetçi vatandaşımızın bilgilerini yaşamış olduğu ülkeye vermesinin Türkiye'ye ne faydası var? Yaklaşık 8-9 milyon vatandaşımız yaşıyor yurt dışında. Ne faydası var ya? Size soruyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kime ne faydası oldu? Bak bu Fas, Tunuslar falan onlar vermedi ülkelerindeki gurbetçilerinin bilgilerini. Yok dediler biz vermiyoruz. Türkiye'yi kara listeye alacaklarmış da vergi bilmem ne kara listesinde alacaklarmış. Zaten Türkiye'nin üstünü çizmişler zaten. Ne vergi listesini alsa kara listeye alsa ne olur almasa ne olur yani. Ben yanlış buluyorum. Bu konuyla ilgili lütfen görüşlerinizi bekliyorum. Sizden ricam lütfen kanalımıza abone olarak mutlak surette gelişmelerden haberdar olun ve videolarımızı da like atmayı unutmayın.